Herkese merhaba. Ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara. Ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bugün sizlere güzel ve eğlenceli bir bölüm hazırladım. Daha önce sizlere Türk halk müziği ve Türkçe sözlü rap müzik hakkında 2 adet bölüm hazırlamıştım. Dinlemediyseniz kesinlikle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hatırlatmak gerekirse 23 ve 34. bölümleri de. Şimdi ise daha çok Türk müziğinde kullanılan çalgılar konusunda konuşalım istiyorum. Yaklaşık 5 civarı değişik çalgıdan bahsedeceğim. Bu çalgılar ile birlikte ülkemizin değişik yörelerinde kullanılan farklı çalgıları birlikte inceleyeceğiz. Kısacası her zamanki gibi çok eğlenceli bir bölüm olacak. Hadi daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. İlk olarak kültürümüzde çok önemli bir yere sahip olan bağlama ile başlamak istiyorum. Özellikle daha çok Türk halk müziği dinlerken duyacağınız bir çalgıdır bağlama. Başlamadan önce kafalarda oluşan bir karışıklığı gidermek istiyorum. Bağlama ile saz arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Bütün bağlamalar bir sazdır aslında ama tüm sazlar bir bağlama değildir. Çünkü saz daha geniş bir anlam ifade eder. Örneğin yaylı sazlar ve telli sazlar gibi. Ayrıca kanun da bir sazdır mesela. Bu açıklamadan sonra anlatmaya devam edeyim isterseniz. Bağlamalar temelde kısa ve uzun saplı olmak üzere ikiye ayrılır. Gözünüzde canlanması için biraz şeklinden bahsedeyim isterseniz. Gövdesi gitar gibidir ama formu armut formundadır. Üzerinde toplam 7 adet tel bulunur. En alt sırada 2 adet çelik tel ve 1 adet sırma bam tel bulunur. Ortada 2 adet çelik tel ve en üstte ise 1 adet çelik tel ve 1 adet sırma bam tel bulunur. Mızrap ve parmak olmak üzere toplam 2 şekilde çalınır. Şimdi ise benim dinlerken en keyif aldığım Türk müzik aletlerinden bir tanesi olan kabak kemane var sırada. İsminin neden kabak kemane olduğunu duydunuz mu hiç? Çünkü ismini su kabağından alır. Bu arada su kabağı yaş iken içi dolu ve çok ağır bir sebzedir. Kuruyunca ise içi boş, çok sert ve çok hafif bir hale gelir. Normalde su kabağının günlük hayatta birçok farklı şekilde kullanımı söz konusudur. Hamam tası, balıkçı şamandırası gibi. Bu kısa bilgilendirmeden sonra kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Tekne olarak adlandırdığımız gövdesi az önce de anlattığım gibi kabaktan meydana gelir. Bunun üzerine ise yürek zarı kaplanır. Tekneden sonra sap kısmı yer alır. En son kısımda ise burgular bulunur. Üzerinde toplam 4 adet tel vardır. Bu arada üzerinde 4'ten fazla tel bulunan kabak kemaneler de üretilmektedir. Yöre olarak ise Türkiye'de Muğla, Antalya, Isparta ve Burdur yörelerinde çalınır. Kabak kemane demişken Türk müziğinde önemli bir yere sahip olan kemençeden bahsetmeden olmaz diye düşünüyorum. Kısaca anlatmak gerekirse, kemençe dizimizin üzerine koyup çaldığımız 3 telli, küçük ve yaylı saza verilen isimdir. Bir bilgi daha, bilinen 2 tip kemençe bulunur. Birisi Karadeniz kemençe, diğeri ise Osmanlı'dan kalma klasik kemençedir. İlk olarak Osmanlı kemençesini anlatarak başlayayım isterseniz. Boy olarak 40 veya
41 cm civarındadır. Gözünüzde canlanması için birazcık şeklinden bahsedeyim. Gövdesi yarım armut şeklindedir. Göğüs kısmında ise 2 tane delik bulunur. Bu deliklerin formu ise D harfi şeklindedir. Karadeniz kemençenin ise standart bir ölçüsü bulunmaz. Fakat daha çok 56 santimetre olan kemençeler tercih edilir. Gözünüzde canlanması için formunu anlatayım isterseniz. Kenarları dik ve sırt kısmı düz bir formdadır. Şimdiye kadar sizlere anlattığım çalgıların tümü telli çalgılar grubuna giriyordu. Şimdi bir başka grup olan üflemeli gruptan bir çalgımızdan bahsedeyim. İlk olarak Türk ve tasavvuf müziğinin önemli enstrümanlarından bir tanesi olan ney hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. Aslında ney, üflemeli çalgısının izleri sadece Türk kültüründe bulunmaz. İzlerini İran ve Arap müziklerinde de görebilirsiniz. Üzerinde toplam 7 tane delik bulunur. Bu deliklerden 6 tanesi ön tarafta yan kısımda bulunur. Bir tane delik ise arka tarafta bulunur. Gövde kısmı kamış malzemeden yapılmıştır. Bir de başpare denilen başka bir kısım vardır. Bunun malzemesi ise ya fil dişi ya da boynuzdur. Ney çalınırken çalan kişi başpareye yan bir şekilde dudaklarını yapıştırır. Kökeni ise çok eskilere dayanır. Hatta kökeninin Sümerlere kadar uzandığı tahmin ediliyor. Üflemeli çalgılardan devam edelim isterseniz. Türk müziğinde bir diğer üflemeli çalgı ise zurnadır. Zurna, ülkemizin birçok bölgesinde kullanılır. Gözünüzde canlanması için biraz şeklinden bahsedeyim isterseniz. Yapı olarak konik bir boruya benzer. Gövde ve dil olmak üzere 2 tane ağaç bölümünden oluşur. Şimdi gelelim isterseniz zurna yapımı için hangi ağacın daha uygun ağaç olacağı konusuna. Yaptığım araştırmalarda erik ağacının zurna yapımında en uygun ağaç olduğunu söyleniyor. Ama bunun yanında kayısı ve kiraz ağaçlarından da yapılan zurnalara rastlayabilirsiniz. Zurnanın tarihçesine baktığımızda kökeninin Çin olduğunu görüyoruz. Peki biz Türkler zurna ile nasıl tanıştık acaba? Eminim bu sorunun cevabını merak ediyorsunuzdur. Sizi fazla merakla bırakmadan anlatayım o halde. İlk olarak Selçuklularda kullanılmış. Sonrasında Osmanlı döneminde askeri törenlerde mızık olarak kullanılmış. Ayrıca Dede Korkut hikayelerinde de zurnaya rastlayabilirsiniz. Bu arada Dede Korkut demişken şimdiden sözünü vereyim. İleride sizlere Dede Korkut ile alakalı bir bölüm hazırlamayı düşünüyorum. Devam edecek olursak. Günümüzde ise çoğunlukla Anadolu'da halk oyunlarında zurnaya rastlayabilirsiniz. Tabi zurna demişken davuldan bahsetmeden geçmek olmaz diye düşünüyorum. Çünkü zurna ve davul günümüzde çoğunlukla birlikte çalınan çalgılardır. Davulun kökeni ise Sümer ve Hititlere kadar dayanmaktadır. Davulun tarih boyunca başka adları bulunmaktadır. Köbürge, küvgür, tuğ, tavul, tabıl bunlardan bazılarıdır. Davul çok uzaklardan duyulabilecek bir ses gücüne sahiptir. Davul müzik aleti olmasının yanı sıra haber verme aracı olarak da kullanılmıştır. Davulun bölümleri kasnak, deri çemberi, davul kayışı, tokmak, cıbık ve davul derisidir. En iyi davul kasnağı ceviz ağacından yapılır. Ayrıca gürgen, çam ve kayın ağaçlarından da yapılmaktadır. Davulun deri kısmının malzemesi ise keçi derisidir. Bazen dana derisinden de yapılan davullara da rastlayabilirsiniz. Ayrıca davulu çalabilmemiz için ana ritmi oluşturan bir de tokmak bulunur. Bugün sizlere Türk müziğinde kullanılan önemli çalgıları anlattım. Şimdi merak ediyorum, acaba sizlerin kültürünüzde bizim çalgılara benzeyenler var mı acaba? Daha önce bu anlattığım enstrümanları dinlediniz mi hiç? Peki Türk müziği dediğimde aklınıza gelen ilk çalgı hangisi acaba? İşte tüm bu soruların cevapları ve kendi görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 60 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri
dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcast'lerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 6 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız, bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.